Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de yine Kemal ve Neriman'ın şahsında günlük hayatta evliliklerde yaşanan problemleri ele alıp onlara çözümler arayışını devam ettireceğiz. Bir iş nasıl başlarsa öyle gider derler ya, bu evlilikler için de geçerlidir. Evlilikler henüz daha başlamadan birçok sınanmadan geçer. Sözdür, nişandır, düğün alışverişidir, düğün hazırlıklarıdır, düğündür, sonrasında takılardır. Bu takıların paylaşımı nasıl değerlendirileceği gibi birçok bıçak sırtı süreçten geçer. O ilişki tabiri caizse ciddi anlamda sınanır. İşte bu sınamaları iyi yönetilebilirse çiftler birbirlerine karılıp katılırlar. Beni öldürmeyen her şey beni güçlendirir hükmü gereğince ilişki güçlenir. Ama eğer süreç iyi yönetilemez ise her bir sınanma tarafların yüreklerinde bir yara açar ve o yaralar ilerleyen süreçlerde kanayıp acımaya başladığında ilişkiyi ciddi anlamda etkiler. O açıdan bu süreçlerin iyi planlanması çok önemlidir. Bu evrede ailelerin olaya aklı selim ile yaklaşması, kendi egolarını öncelemek yerine çocukların geleceğini düşünmeleri son derece önemlidir. Ancak birçok evlilikte bu süreçler ailelerin ego savaşlarına dönüşüyor. Fillerin birbiriyle tepişmesine benzer şekilde o masum gençler o fillerin ayakları altında adeta eziliyorlar. Aileler o egolarını tatmin etmek adına ilişkilerde ne tür zararlar, ne tür hasarlar meydana getirdiklerini düşünmeksizin çok abes kararlar verebiliyor. Çok kırıcı, incitici sözler ve davranışlar sergilenebiliyor. Sonra bunun ceremesini o gençler çekiyor. Evet. Biraz sonra Kemal ve Neriman'ın şahsında da o düğünde yaşanan olumsuzlukların, o fütursuzca söylenen sözlerin, o saygısızca hareketlerin her iki tarafta ne tür incinmelere yol açtığını ve aralarındaki ilişkiyi nasıl da yaraladığını bizzat izleyerek göreceğiz. Onulmaz yaralar. Öylesine yaralar ki bu yaralar çiftlerin birbirlerine karılıp katılmasını, kaynaşmalarını, bir olmalarını, biz olmalarını engelleyen birer perde misali, birer manyetik alan misali aralarına giriyor bir kara kedi gibi. Hep birlikte izleyelim. Ay teyzem benim ya. Ah canım benim. Ay babam benim nur içinde yat. Ah canım. Halime bak ya. Kemal. Kemal. İşim var. Gel de fotoğraflara bakalım beraber hadi. Ya o işim var, kendin bak. Bak düğün fotoğraflarımız da var. Annemin albümünden çaldım valla. Bizde yok ya bu fotoğraflar. Bekleyeceksin. İyi hadi tamam. Bekliyorum. Neymiş? Ya vallahi aşkına ne fotoğrafı şuradan. ya? Ya bak dur şuna. Hah, şuna bak. Ya bak Neriman, benim yarım saat sonra maçım başlayacak. Vallahi bak o zamana kadar bakarsan bak ha. Oo çoktan biter o zamana kadar ya. Bak şuraya. Bu kim? Bizim Serpil.
lisedeyken yan yana oturuyorduk. Güzel kızmış ha. Yani evet güzeldir. He yok yani öyle hoş bir kız. Kemal. Tamam ya şaka yaptım Neriman. Öyle çok da güzel değil aslında. Fotojeniktir o. Kesin ya eminim öyledir. Bak sen şuna bak asıl. Deveyle beraber çekilmiş. Halime bak ya. Deve senden güzel çıkmış Neriman. Ya Kemal ya. Ya demek deve benden güzel çıkmış. Ya bu çocuk kim? Amcamın oğlu Yasin. Ay, işte. Bakın. Ay Bak burada da var. evet hakikaten. Her fotoğrafta var ha. Hayır ben anlamıyorum. Bunların anaları babaları yok mu? He? Bizim düğün günümüzde. Biz heyecanlıyız orada falan yani. Sen mi heyecanlıydın? Evet. Ay. Yapma Allah aşkına Kemal ya. Gayet rahattın. Böyle sıradan bir günmüş gibi. Yani ilk başta heyecanlıydım. Sonra rahatladım tabii. Ya ne var canım bir imza atıyoruz ya. Yani Mekiğe binip uzaya çıkmayacağız ya. Doğru. Evlilik tabii kağıda atılan bir imza. Ya hemen acitasyona başlama Neriman ya. Bak. Selvi Hanım'a bak. Ne kadar mutluymuş. Ha? Ay niye olmasın ki canım? Kızı evleniyor. Tabii. Benim gibi böyle muhteşem bir koca bulmuş. Kızına. Kaçırır mı? Hı? O mu buldu seni Allah aşkına Kemal ya? Senin annen buldu beni. Yani onda da haklısın tabii. İlk görüşmemizi hatırlıyor musun? Ben böyle bir hafta mağaza dolaşmıştım. Güzel görüneyim diye sana ne giyeceğimi bilememiştim yani o kadar. Da senin de böyle eşofmanla geldiğini görünce ilk buluşma. İlk günden abartmaya başlamışsın ha Neriman. Ya ne yapacaktım? Ha Neriman? İki insan oturup konuşuyor. Böyle takım elbise mi giyseydim? Devlet görevine mi gidiyoruz biz? Yani evleneceğin işini arıyorsun sonuçta Kemal ya. Yani insan özenir biraz. Neysem neyim kızım. Doğalım ben. Öyle dansöz gibi kıvırmam. Olduğum gibi netimdir yani. Ben biraz süslendim diye kıvırmış mı oldum yani şimdi? Bugün zaten böyle o ilk buluşmada her şey bir tuhaftı zaten. Nesi tuhaftı Neriman? Biz oturduk seninle konuştuk anlaştık. Yani anlaştık evet de. Böyle sanki iş ortağı gibi. Ya, Tuhaftı işte. evlilik bir iş ortağı değil mi Neriman? Evlilik paylaşım Kemal. Fatih Hoca da kaç kere söyledi bunu sana da. Sen hala aynı noktadasın. O gün de böyle elinde bir defter kalemi eksikti valla. Evlilik bir nevi ortaklık değil mi Neriman? Hı? Evlilik paylaşım Kemal. Fatih Hoca da kaç kere söyledi bunu da. Sen hala aynı noktadasın. O gün de böyle elinde bir kalem kağıt eksikti valla. Ya Neriman sen bana aşıktın değil mi? He? Böyle ben ne desem. Peki tamam olur. Ha? Of ya. Hay ne deseydim Kemal ya? Yani uyumlu olmak da sıkıcı oldu şimdi değil mi? Ya yok hayatım olur mu öyle şey ya? Biz seninle oturduk konuştuk. Sen beni dinledin. Hı? İsteklerimi kabul ettin. Bak sonra evlendik. Bizim 2 çocuğumuz oldu ya. Bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Senden hiçbir şey istemiyorum. Annemin gönlüne et yeter. Ne ya? 100 şey isteseydin mutlu mu olacaktın? Yani kendin için isteseydin keşke Kemal ya. Sanki annenle evleniyorum. Nanköre bak. Annem seni bulmuş, beğenmiş, önermiş, beni ikna etmiş. Sen bir de hala konuşuyorsun ha? Onu diyorum işte ben de. Yani annen bulmuş, önermiş, beğenmiş. Değil mi? Yani Bu yüzden de borçluymuşum gibi davranıyor ona. değil misin? Ay borçluyum, çok borçluyum ona. Gerçekten. Annenin veli nimetim olmasa olamazdım Kemal. Peki Selvi Hanım'a ne demeli? Ha? Biz böyle içeri girer girmez kadının gözleri parladı be. Bizden hiçbir şey istemedi. Düğünü bile istemedi, düğün. İşi zora sokmak istemedi kadın ya. Bir halemsiniz ya gerçekten. Doğru düzgün bir takım bile almadınız. Ya ne takımı Neriman ya. Sana takılan altınlar yeter. He? Taktınız da. Baban gelinimin demişti de böyle ikinci günden elimden alıverdiniz.
Ya çünkü biz düğün yaptık, ha? Ev tuttuk. Bunlar neyle ödenecekti? Doğru. Öyle tabii de. Yani en azından annemin taktığı bileziği bana bıraksaydınız ya. Yahu biz karı koca değil miyiz? Birbirimizden mal mı ayıracaktık? Ay karı koca. Ne oldu? Niye güldün sen şimdi? Ne bileyim gülesim geldi öyle işte. Böyle evlendiğimiz gün, diğer günleri falan düşününce. Hocam geçen yine benimle tartıştı. Yani tartıştığı mevzu da mevzu olsa ya. Yani düğünde takılan altınlar. Ondan almışız düğünde takılan altınları. Ne yapacaktık hocam? Yani biz orada düğün yaptık, ev tuttuk, yuva kurduk ya. Sanki ben onu özel ihtiyaçlarım için harcadım. Ben ailemiz için, evimiz için harcadım ben onu. Yani yeri geldiği zaman para vermeyi de biliyorum. Ben parayı hiç esirgemem ki evimden. Ama parasını saklayan o. Ben saklamıyorum paramı. Benim param ortada hocam. Yani ben saklamam hiç. Hocam neyi saklıyorum? Hocam bir para falan sakladım yok, önce onu söyleyeyim de. Bir de altın muhabbeti yapıyor da yani düğünde taktıkları altınları hocam elimden aldılar, zaten bir şey kalmadı ki, neyi saklayacağım yani? Alacağız tabii hocam. Ne yaptık ki yani? Altınları alırız, yerine takarız tekrar. Bunun içindir zaten bu. Zor günde kocasının yanında durması gerekir bir kadın hocam. Ben böyle gördüm en azından. Ve böyledir. Durmuyor muyum ben? Duruyorum yine, zor günde de duruyorum, iyi günde de duruyorum yanında. Ya hocam annemin taktığı bileziği bile aldılar ya. Ertesi günü aldılar elimden. Bana kalan işte bu. Ah bakın bu. Yeter hocam, evliliğimizin simgesi zaten o da. Değil mi yani öyle? Hiçbir şey kalmadı hocam elimde ya. Daha Ya çok... ne kaldı da neyi saklayıcı? Para saklama muhabbeti yapıyorsun bir de. Saklıyorsun tabii. Pazardan ayırdığın o 20 liraları 30 liraları kenarına koyuyorsun Koy. çay içmeye. Ben bilmiyor muyum ama ben mesela zorda kaldığım zaman bir minibüs için para istediğim zaman bir de bunun evde lafını yapıyorsun bana. Bunları yaptın. Şimdi hiç. Minibüsün parasını yapıyorum sana, öyle mi? Yapıyorsun tabii. Kendime ayırdığım 3-5 kuruş için laf ediyorsun şimdi. Bir saçımı yaptırdım diye olay oldu. Başıma kakıyorsun sürekli ya. Yani hocam ben haksız mıyım ama ben anlamıyorum yani evde su faturaları falan geliyor. Onları ödemesi gereken saçını yap. Ne yapıyoruz ki biz zaten evden dışarı çıkmıyoruz. Yeri geldiği zaman ben karımı alıp her yere götürürüm. O problem değil. Ama zor günlerde yanımda durmasını istiyorum. Ben çok bir şey istemiyorum ki hocam. Hocam faturaları ben mi ödeyeceğim Allah aşkına ya? Söyler misiniz bir? Görün hocam. Ben mi ödeyeceğim? Ben mi ödeyeceğim? Ben mi çalışıyor muyum ben ya? Görün. Hocam yani... Ben başka bir şey demiyorum hocam size. Görün zaten nasıl bir zaten zihni olduğunu, yapısı olduğunu, düşünce yapısı olduğunu görün. Ben bir şey demiyorum hocam. Hocam bana gelince paranın muhabbeti ediliyor ama kendine gelince hiç öyle bir şey yok. Kendi istediği gibi harcıyor parasını. İstediği gibi harcıyor. Bana gelince ama 3-5 kuruşun hesabını yapıyorsun. Ne yazık ki düğünde yaşanan bu tür problemler aradan geçen yıllar içerisinde güncelliğini kaybetmiyor. Düğün çok önemli. Özellikle de kadının dünyasında çok daha önemli. Çünkü her genç kız o düğünün, o beyaz gelinliğin hayalini yaşıyor. Erkek birçok olayda olduğu gibi bu olaya da biraz yüzeysel ve biraz dışarıdan bakıyor. Hoş, erkek için de güzel tabii ki. Hoş bir deneyim. Ama bazen ne yazık ki kabusa dönebiliyor. Sizde de olduğu gibi. Evet. Bunlar son derece rahatsız edici durumlar. Evet Kemal, sen burada savunmacı bir yaklaşım içerisindesin. Gördüğüm kadarıyla anneni, ablanı, aileni savunuyorsun. Şimdi sana sormak istiyorum. Burada sen eşinin yanında mısın yoksa karşısında mısın? Bunu bir mahkeme gibi düşünelim. Hoş, ben bir hakim değilim. Ama bir mahkeme salonunda hakime durumunuzu arz ettiğinizi varsayın. Siz eşsiniz. Eş.
eş, karı koca, siz birsiniz. Siz bizi oluşturan, bütünü oluşturan iki parçasınız. Bir elmanın iki yarısısınız. Öyle değil mi? Şimdi düşün. Hakime halini arz ediyor. Peki burada sen onun yanında mısın yoksa karşısında mısın? Karşısındasın. Bu durum bile, bu tablo bile bize ilişkinizin durumuyla ilgili hiç de hoş olmayan bir geri bildirim veriyor. Ne yazık ki sen eşinin karşısındasın, yanında değilsin. Onu anlamaya, onu hissetmeye çalışmak yerine aileni korumaya çalışıyorsun. Ha, dikkat edersen burada kim haklı, kim haksıza girmiyorum. Bizim meselemiz o değil. Burada anlaşılmamış, hissedilmemiş, yalnızlık hisseden bir kadının feryadı var. Derdi altın değil. Evet, altınlar üzerinden konuşuluyor, muhabbet oradan yürüyor. Ama mesele altın değil. Mesele ihmal edilmişlik. Mesele yalnız bırakılmışlık. Mesele anlaşılmamışlık. Bir kadın için bunlar o altınların alınmasından, hakkının yenilmesinden çok daha yaralayıcı şeylerdir Kemal. Lütfen. Onu anla ve onu hisset. Ama tabii burada sana da hak veriyorum. Erkek beyni süreç odaklı değildir. Sonuç odaklıdır. Çözüm odaklıdır. O kendince hemen meseleye bir çözüm getirmeye çalışır. Çözelim ve halledelim. Çünkü erkeklerin dünyasında işler böyle yürür. Böyle de yürümelidir. Ama kadının dünyasında böyle değildir. Kadın için sonuç değil, süreç önemlidir. Bu süreçte anlaşılmak, bu süreçte hissedilmek önemlidir. Altınlar gelmese de çok da problem değil. Tabii senin adına konuşmuş olmayayım Neriman. Elbette ki altınlar da önemli. Ama burada o yaraya bir de senin onun yanında olmayışın, onu anlamaman, onu hissetmemen tabiri caizse bir tuz gibi ne yapıyor? Yakıcı bir etki meydana getiriyor. Burada lütfen birbirinizin düşünme biçimlerini, olaya yaklaşım biçimlerini dikkate alın. Sen Neriman biraz daha sonuç odaklı olmaya çalışırken sen Kemal biraz daha süreç odaklı olmak, biraz daha eşini anlamak, hissetmek, onun o feryadına kulak vermeye çalışmak bu aranızdaki ilişkiyi çok daha kaliteli hale getirecek. Ha altınlar mı? Onlar çok da mesele değil. Gönüller bir olsun yeter ki samanlık seyran olur. Sen peki? Hı? Sana ne demeli? Ben mi? Evet sen. Ya o gün düğün arabasını kullanan arkadaşını eve getirdin ya. Getireceğim tabii, davet edeceğim çocuğu eve. Bizim peşimizden o kadar canı çıktı o çocuğun. Yani bir kahve mi ikram etmeyelim çocuğa? Ertesi gün içseydi. İçemezdi. Bizim için yemek bile yemedi be o gün çocuk. O bizim ilk gecemizdi Kemal. Ne yapacaktım ben Neriman? He? Ne yapacaktım? Yani ne bileyim işte. Oturdun öyle arkadaşınla 2 saat muhabbet ettin. Ne zararı var sana bizim iki muhabbet etmemizin? Ya bir zararı yok tamam da yani. İşte keşke benimle sohbet etseydin. Yahu ben seninle bir ömür sohbet edeceğim zaten Neriman. Yani arkadaşımla 2 sohbet ettim de diline doluyorsun bunu. Ya biz evlendik tamam ama ya ben bayağı çekinmiştim senden yani. Hiç anlamadın mı bunu gerçekten ya? Hakikaten mi ya? Sen neyinden çekindin benim ha? Ya niye çekinmeyeyim? Kaç kez görüşebildik ki? 5-6 kez görüştük Neriman işte. Görüştüğümüzde de biz oturduk seninle konuştuk, anlaştık. Anlaştık evet de.
Yani ne bileyim işte. Yani ne bileyim işte. Böyle arkadaş gibiydik. Ya elini bile zorla tuttun sanki. Vallahi Neriman, sen bu dizilerin etkisinde acayip kalıyorsun ha. Ben sana söyleyeyim bak. Ya yalan mı ya? Ben tuttum hatta önce elini. Sen de mecbur kaldın sanki. Aferin. İyi iyi. İlk sen tuttun Neriman. Ne olacak? Hayat müşterek tutacaksın tabii. Bir balayına bile çıkmadık ya. Ya Neriman'ım benim. Canım karım. Yani sen biraz bence o evden kurtuldun diye şükret. Bak yahu ne adamlar var, ne adamlar. Ne Hülya, o Hülya'nın kocasını gördün toplantıda. He, o adamı gördün sen de. Ne var ki? Ökeş Bey'im diyorsun. He, Ökkeş işte gördün orada susup kaldı Ökkeş Bey. Ağzını bile açamadı. Ya Allah aşkına kavga mı etseydi adam ya Kemal? Ya yok ne mesaj vereceğim de öyle işte yani adam iyi biri diyorum yani. Hem zaten biz balayına gitmedik. Gidemezdik de. Yani. Nasıl gidelim ki? Ertesi gün bir de misafirimiz vardı. Hop. Sen şimdi benim anamla bacıma laf söylemeyeceksin değil mi? Onlar bizim iyiliğimiz için geldiler. Ay, nasıl iyilikmiş o Kemal? Hı? Nasıl iyilikmiş o? Ya kim, nerede görülmüş ya? Benim bildiğim evlenen insanlar en az bir hafta rahatsız edilmezler. Sen nasıl bir insan oldun Neriman ya? Ya şimdi eline gözüne dursun diyeceğim de. Yahu ablam benim ablam mutfağa girip yemek hazırlamadı mı sana? Ya annem sana gelen hediyeleri açtı yerleştirdi be. Sen daha ne istiyorsun? Enişteni unutuyorsun. Hiç bana açma bak o adamın ağzını alma bana. Olmasaydı gece yatıya da kalacaklardı. Kalsınlar onlar benim anamla bacım kalacak tabi. Öyle tabii kalsınlar yani bir şey demiyoruz ona da. İlk günden de olmaz diyorum yani. Kim diyor Allah'ını seviyorsan? Kural mı ya bu? Ha? Ben niye konuşuyorum ki Allah aşkına? Evet sen niye konuşuyorsun ki? Ben bir kere benim kapıma gelene git diyemem. Benim kapım herkese açıktır. Konuyu saptırma Allah aşkına. Yahu biz seninle bu konuyu konuşup anlaşmadık mı? Yani anlaştık tamam ben de hak verdim sana konuyla ilgili. De yani ilk günden de olmaz yani. Ha ilk gün ha son gün. Tamam Kemal ya. Aşkına. Yıllar oldu evleneli. Bir aşamadın kendini ya. Haklısın aşamadım. Değil mi? Sende de var bu şikayetlenme ama senin annende de var bu şikayet. Annemin neye şikayetlendiğini gördün Allah aşkına. Ha? Neye etmiyor ki? Annem bizim için çabalıyor. Çabalamasın. Ya bak para hazır. Ya birkaç kuruşu vardı böyle bankada biriktirdiği. Onu da sen verecek Kemal. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Kemal bak lütfen sorunlarımız için bak. Ha? Yani sen söylüyorsun kendi ağzına söylüyorsun. Ya tamam Neriman bak germe beni kapat şu konuyu ya. Hem zaten şimdi maç başlayacak. Hadi git sen bana da bir tane çay getir de şöyle yanına güzel bir şeyler de getir yiyelim hadi. Tüm problemimiz bu çünkü. Vallahi benim tüm gündemim bu. Evet o gündem hiç değişmedi böyle ilk günden bugüne kadar. Düğünümüzden sonraki gün bile gittin o halı saha maçına ya. Maşallah ya. Hiç bire vermedin ha. Ha unutuyordum. Bir ara bacağın kırıldı da o ara verdim bir ara. Ondan sonra her cuma yine devam. Maşallah gerçekten. Yani gittiysem ne olacak ha Neriman? Yok bir şey yok da. Yani işte o gittiğin her gün sonrasında hep kavga ettik yani. Kavga etmeseydin benimle o zaman Neriman ha? Yani ben sana söyledim. Spor benim vazgeçilmezim, her şeyim. Laf etme o zaman. Her şeyin spor da. Kemal her cumamız ona gidiyor. Ya Neriman gitsin sen niye bu kadar kastın ya? Teyzemin kocası öldüğünde bile gittin o maça. Ya o senin teyzen. Ben seni göndermedim mi? Yollamadım mı senin teyzeni? Ha? Yolladın. He. Annemi aradın da gelin götürün dedin. Yo ben anlamadım seni vallahi. Bak seni yollasam ayrı konuşuyorsun. Yollamasam ayrı konuşursun. Ya kızım ben sana yalan bir şey söyledim mi? Ben seninle oturduğumda demedim mi sana? Spor benim her şeyim. Buna laf etmeyeceksin ya. Bununla ilgili konuşmayacaksın. Ya tamam Kemal de yani beraber gitseydik diyorum. Ya cenazeye de birlikte gitmeyelim be Neriman. He? Ya ben hem sevmiyorum öyle ağlanmalar, sızlanmalar falan. Yani ben öldükten sonra benim cenazeme gelmesinler Neriman. Ben ölmüşüm zaten ya. Kemal ya. Ay.
Ya böyle yalan mı Neriman yani? Ölünce her şey bitmiyor mu? Ama bak senin işin öyle değil biliyor musun? Sen ölsen tabuta girsen o tabuttan bir tane delik açarsın bakarsın orada kim gelmiş kim gelmemiş diye. Ay. Ya düğün günümüzü hatırlamıyor musun Neriman? Ha? Düğün günümüzde bile böyle her yere bakıyordun da böyle kazımıştın beynine. Ya sen var ya sen. Ya gerçekten çok büyük yeteneksin Neriman. Ya Kemal dalga geçmesene ya. Bütün kadınlar aynı. Yani annene sor bak o da anlatsın bir sana. Yok benim güzel aşkım. Sen bir fenasın. Ya hatırlamıyor musun kaç metre öteden böyle bakmıştın da çeyrek altınla böyle gram altını ayırt etmiştin ya. Sen büyük var ya bak. Ya görmedim. Öyle tahmin ettim sadece. Abartıyorsun ya. İtiraf etsen ha? Fenasın ha? Değilim fena falan. Tamam hadi kalk bana bir çay koy da şu maç başlıyor şimdi. İşte izleriz burada hadi. İyi tamam. Ya var ya yine nasıl kapattın konuyu var ya sen. Yok musun? Çakalım kızım ben. Çakal Kemal derler bana. Bir de bana fenasın diyorsun. Ya hocam. Evlendiğimiz gün düğün arabasını kullanan arkadaşını eve getirdi ya. Hangi evde görülmüştür bu acaba? Hangi evlilikte görülür ilk günden yani böyle bir şey? Ya ne var hocam bunda? Adam yani bizim çilemizi o kadar çekti bir kahve mi ikram etmeyecektik adama? Anlamadım ki karnını bile doyurmadık adamın biz düğün günü. Ne olmuş ki ilk gün gelmiş yani? Yani doyurursun karnında kahvesini de söylersin de yani ilk günden olacak iş mi yani? Allah aşkına Kemal. Ya hocam siz söyleyin ya normal bir şey mi bu? Ya sırf o da olsa iyi yani. O gün öyle geçti. Ertesi günde annesiyle ablası geldiler. O da değil tabii. Enişte de vardı yanlarında. Gece yatıya kalacaklardı da enişte var diye kalmadılar artık. Bunu bu kadar komik olarak niye söylüyor hocam onu anlamıyorum. Yani benim anamla bacım zaten evime gelecek ki bunlar. Ne gelmeyecek onu anlamadım. Hem benim ablam geldi yemeklerimizi yaptı ya. Annem evimizi böyle derledi topladı. Sen kendi yapabiliyormuş gibi. Yapsaydı gelmezlerdi zaten hocam. Ne var ki? Hocam ilk gün ya. İlk günden bahsediyoruz yani. Ne gördün de ne yaptım da ne yapmadığımı gördün ya da. Annesi gelmiş de ablası geldi. Tamam geldiler yaptılar bir şey demiyorum yani sağ olsunlar ona bir şey demiyorum hocam. Bu bir şey Gelebilirler demedi. kalabilirler. Bu bir şey Ben dememiş konuşuyorum. hali. Bu bir şey dememiş hali. Gelsinler kalsınlar hocam ona bir şey dediğim yok. Ama ilk günden olacak şey mi Allah aşkına siz söyleyin. İlk gecemiz ya bir insan yani zaten çekiniyorum hani tahmin edersiniz. Hocam. Nasıl bağırdığını da görüyorsunuz. Ben bunlara maruz kalıyorum işte. Siz görüyorsunuz bunları. Ben ne yapıyorum ki? Yani anamla bacım gelmiş. Onları evimize şereflendirmişler yani. Ben 2 tabak yemek koyacağım. İlk gün ne olmuş ki ilk gün hocam? Biz kaç yıl 9 yılımızı verdik. Ne oldu? 9 yıldır birlikteyiz işte. Bir ilk günün lafı oldu şimdi. İlk günün lafı oldu. İnsanlar normal insanlar evlendiklerinde böyle balayına falan giderler hocam yani. Biz böyle akraba ağırladık. Balayı falan da gördüğüm yok. Balayını falan da geçtim bir yere gittiğimiz yok. 9 senedir. Nereye götürdün beni ya? Nereye götürmüş beni 9 senedir de burada lafını ediyor. Ya hocam bu benimle alakalı bir durum değil yani maalesef. Ne yapabiliriz? Evi geçindiriyoruz. 2 tane çocuğumuz var bizim. Yani 2 tane çocuğumuzun rızkı bizim balayımızdan daha önemli. Sana, senin özel ihtiyaçların olunca böyle halı sahaya falan para buluyorsun ama. Onlara para olmuyor. Para verilmiş olmuyor onlara. O rızık olmuyor hocam. Bir yere gidelim deyince rızık oluyor. Ben anlamadım bu işi. Siz söyleyin hocam. Eşler arasında özel zamanlar vardır. Hoş sadece eşler arasında değil, hayatın içerisinde özel zamanlar vardır. Bunlar çok nadide anlardır. Ve bu zamanları paylaşmak, hani mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır prensibi gereğince ilişkiyi güçlendirir. Eşlerin birbirine karılıp katılmasını, kaynaşmasını, bir olmalarını, biz olmalarını sağlar. Bayramlar, sevgililer günü, doğum günleri, günün belli saatleri bunun güzel bir örneğidir. Değil mi? Bayramlarda ne yaparız? Güzel kıyafetlerimizi giyeriz. Baklavalar, börekler,
çikolatalar, şekerler hazırlanır. Ziyarete gelenler güler yüzle ağırlanır. Ziyarete gidildiğinde farklı bir tarzda gidilir. Çünkü bunlar özel günlerdir ve bu özel zamanları sevdiklerimizle paylaşmak isteriz. O mutluluğu çoğaltmak isteriz bu şekilde. Düşünsene Kemal, bir bayram günü bir büyüğünü ya da değer verdiğin bir insanı ziyarete gidiyorsun. Seni pijamayla karşılıyor. Sana hiçbir ikramda bulunmuyor. Hiçbir özel muamelede bulunmuyor. Ne hissedersin? Ne hissedersin? Değersiz, önemsiz. Öyle değil mi? Düğün ve takip eden gece ve günler özel günlerdir. Özel günler genel günler gibi değildir. Hele de bir taraf için özel olarak görülen, addedilen bir zaman diliminin diğer tarafça önemsenmeyişinin, dikkate alınmayışı yaralayıcı bir durumdur. Ne yazık ki erkek beyni bu özel ve genel ayrımını yapmakta kadın beyni kadar hassas değildir. Kadınlar için özel zamanlar, özel anlar çok daha önemlidir, daha da değerlidir. Neden? Çünkü kadın beyni biraz daha romantizm odaklıdır. Erkek beyni ise olaya birçok meselede olduğu gibi daha dışarıdan bakma, olayı daha yüzeysel ele alma eğilimi içerir. Bu bir tür savunma mekanizmasıdır. Erkekler tarihsel süreç içerisinde bu özelliklerinden dolayı var olmayı, birçok badireyi, savaşı, kıtlığı, hastalığı, göçü atlatmayı başarmıştır. Ama şu an öyle bir durumda değiliz. Düğünden bahsediyoruz. Bir insanın hayatında bir defa yaşayacağı o özel anlardan bahsediyoruz. Hadi o geçti. Ama hiç değilse bundan sonraki süreçlerde özel anların farkında olalım. Bunları ilişkiyi güçlendirmek için bir fırsat olarak görelim. O anlar bize ilişkiyi güçlendirmek için harikulade fırsatlar sunarken bunları yüzeysel geçerek, unutarak krize neden olmayalım Kemal. Lütfen. Biraz daha dikkat, biraz daha özen. Evet Neriman, sana dönecek olursak seni anlıyorum ve hissediyorum. Özel günler ne yazık ki ilişkinizde pas geçirilmiş. Bu sana kendini özel hissettirmiyor, değil mi? Özel günlerin eğer dikkate alınmıyorsa şöyle bir çıkarımda bulunman doğal. O zaman ben de özel değilim. Özel değilsem ben kimim? Ben neyim? Fakat karşındaki muhatabın kadın değil, erkek. O tarihsel süreç içerisinde erkek beyni bu şekilde oluştu, şekillendi. Bu bir adaptasyon mekanizması. Bunun sayesinde erkekler varlar. Bunun sayesinde insanlık hala mevcudiyetini devam ettiriyor. Senin de onu biraz anlaman ve hissetmen gerekiyor. Belki bazı hatırlatmalar, bazı uyarıcılar bu süreçte onun özel anları fark edebilmesi açısından faydalı olacaktır. Bu konuda inisiyatifi tamamıyla eşine terk etmiş olman kendini bir hayal kırıklığıyla yüz yüze bırakmana neden olabilir. Ama hocam işin sürprizi kaçıyor da diyebilirsin. Anlıyorum seni. Ama ne yapalım? Kadın ve erkek birbirinden çok farklı. İlişkiyi sağlıklı bir zemine oturtabilmek, karılıp katılabilmek, benzeşebilmek, bir olabilmek için
biraz birbirinize yardımcı olmak, biraz birbirinizi anlamak, biraz birbirinize tüyo vermek durumundasınız. Anlaştık mı? Ve sevgili seyircilerimiz, böylelikle bölümümüzün sonuna geldik. Kemal ve Neriman'ın ilişkisinin şahsında özel günleri konuştuk. Anlaşılmanın ve hissedilmenin kadınlar açısından ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Erkek beyniyle kadın beyni arasındaki farklılıkların eğer iyi ele alınabilirse, yönetilebilirse ilişkiyi ayrıştıran değil, aksine ilişkiyi güçlendiren unsurlar olabileceğine değindik. Önümüzdeki programımızda görüşebilmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.